Not alıyor musun? Mesela kendi hayatından. Tek aldığım not o. Rüyalar. Ve inanılmaz işime yaradı. Wow. Hayatımı değiştirdi diyebilirim neredeyse. Gerçekten. Evet, bayağı. Felsefe eğitiminin katkısı olduğunu düşünüyorum. Tek bir odakla oraya gitmemiştim ben. O yüzden de biraz zaten dışlandım. Açıkçası okulda. 20'li yaşlarındaki kadınların tüm dünyayı kurtaracağını düşünüyorum. Her jenerasyonun 20'li yaşlarındaki kadınlarını. Sanatın, kültürün hani var olma sebebi eleştirel düşünce ama eleştirel düşüncenin içinde sadece saldırmak değil, tepki vermek değil, aslında anlamak da var. Yani insanlar böyle hani kitap okumamayı dalga geçmek yani. Aa, yok bir de kitap okuyayım istiyorsan falan gibi bir seviyeye Evet, geldiğimiz için. Bu arada yani bu çok komik de bir yandan. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün Bodrum'dayız. Sayfiye By The Stay'deyiz. Yeni açılan bu mekanda aslında Comedy Club tatile çıktı diyebiliriz. Çünkü İstanbul'da, Nişantaşı'nda, şehrin göbeğinde güzel bir komedi club'ımız oldu biliyorsunuz ve onlar tatile aslında turneye çıktılar. Alaçatı'dan sonra şimdi Sayfiye By The Stay'e geldiler ve ben bu akşam sevgili Melikşah Altuntaş'ı izleyeceğim. Bunu kendime neden yapıyorum? Bunu kendime neden yapıyorum şovuyla izlememiştim ama izlemeden ben sizi için Melikşah'ı konuk ediyorum ve Melikşah bize anlatacak. Hem oyunu anlatacak hem projelerini anlatacak. Pek çok kulübü de var biliyorsunuz zaten. Melikşah'ın sohbeti de her zamanki gibi çok keyifli. Ama tabii ben hemen bu soruyu sormadan başlamak olmaz bence Melikşah. Bunu kendime neden yapıyorum diyorsun ya. Bunu kendine neden yapıyorsun? Yani aslında şey gibi bir hali var onun. Benim kendi kendime çok sık aklımdan geçirdiğim bir cümle bu maalesef ki. Aslında Cümleydi herkesin. aslında. Evet, birçok insanın muhtemelen öyledir. Çok zor ve işte kaotik bir yerde kendimi bırakıp bütün o paniğin içinde, bütün o kaosun içinde kendi yolumu bulmakla ilgili bir genel uğraşım var galiba hayatta. Hep kendimi içinden çıkamayacak şeylerin ortasına atıp orada bir şey yapmaya çalışırken buluyorum. Bu da onun en böyle iddialı yerlerinden biri herhalde. Çünkü böyle bir grup insana onları güldürme vaadiyle bir yere toplayıp paralarını alıp falan hatta bunun karşılığında bir şeyler anlatmak falan. Ama genel olarak iyi geldi bana. Pek çok böyle kendime attığım iş gibi. İnsanlardan da tatlı şeyler duyuyorum. Ama evet yani niye bir insan kendini spotların altında bütün kafaların sadece ona döndüğü, sahneden kimseden başka yardım almadan böyle 1,5 saat geçireceği bir yerin ortasına kendini atar bilmiyorum gerçekten. Tuhaf, saçma ama eğlenceli çok. Evet, herkes öyle diyor zaten. Ben de Aynen, bu akşam güzel. deneyimleyeceğim ama zaten normalde de hani senin sohbetin çok keyiflidir ve şimdiye teşekkür kadar ederim. yaptığın pek çok şey işte YouTube programların, çeşitli sohbetlerin seni buna hazırladı belki de. Aslında bu bir sürecin Evet, olabilir. devamı gibi. Yani bu bir Evet, yolculuksa. Olabilir. Aslında yani 2019 muydu sanırım. Orada ufak bir versiyonunu denemeye başlamıştım. Böyle birkaç kez yapmıştım hatta. O da Bartu'nun ısrarıylaydı. Çünkü böyle işte bir şey oluyordu falan. Ben bunu işte sonra şovumda anlatırım olmadı falan gibi şeyler söylüyordum. O da böyle sürekli beni itiyordu. Yani hani nerede peki şovun falan gibi. Sonra işte beni tembellikle suçladı haklı olarak. Ben dedim ki yo aslında her şey aklımda yani otur yazarım bir gecede falan. O da dedi ki yaz o zaman yarın bekliyorum gibi beni zorladı. Ben de birileri beni çok zorlayınca çalışabilen biriyim maalesef ki. Evet. O yüzden gerçekten ona o akşam böyle bir metin attım. 15-20 sayfalık bir metin ama bir stand-up metni gibiydi. O da okudu falan böyle. Bu evet işte bitmiş gerçekten de inanamıyorum falan. Tabii ki beni gazlama için kullandı. Sonra bir iki ay içinde ben onu sahnede yapmaya başladım ya bir iki kez. Sonra araya pandemi girdi. İşte bir sürü şey değişti yani hepimizin hayatında. Herhalde o ilk denemelerden 4-5 yıl sonra tekrar kendimi sahneye atabildim. Çünkü o aradan geçen zamanda böyle bir sürü şey değişti ve benim kafamın içinde de tabii birebir aynı metin de değil. Bir sürü şey değişti. Kendime bakışım değişti. Arada böyle 5 yıl daha terapi var falan bir de. Bütün o yol içinde daha... Bir de salgın atlattık orada. Evet, salgın atlattık. Evet, benim hayatımda da tuhaf değişiklikler oldu o arada yani. Böyle evimde otururken yaptığımız bir canlı yayınla işler değişti falan. Ve sonra ben bunların çoğunu artık söyleyebilir miyim ya falan gibi düşünüyordum başlarda. Sonra söylenecek yollar bulunuyor galiba. Evet. Her zaman her yerde her şekilde. Bir formül bulunuyor. Belki bu bizim ülkemiz için biraz iğne deliğinden iplik geçirmeye Tam benziyor öyle. ama.
Evet ama o çok yani sansürle, otosansürle, genel olarak sansürle, kısıtlamalarla, yasaklarla uğraşmanın yaratıcı bir tarafı oluyor. Abbas Kiarostami şey demişti 10-11 yıl önce. Antalya'ya gelmişti ve orada bir işte masterclass vermişti. Sansür meseleleriyle ilgili konuşulmuştu ve şey demişti yani sansür zaten yaratıcı insanları besleyen bir şeydir. Yani sansür harikadır çünkü sizi bir şeye sıkıştırır ve kısıtlar. Yani sansür hareketleri tabii ironik bir biçimde söylüyor. Sizi bir yere sıkıştırır ve o yerde daha yaratıcı olmanız gereken bir şey ortaya çıkarmak zorunda kalırsınız. Ve bu normalde o işi yapmaktan daha büyük bir tatmin verir gibi bir aşağı yukarı bir şeyler söylemişti ve çok doğru ve kafa açıcı olduğunu uygulayarak da kimi zaman insan görüyor tabii Türkiye'de yaşarken her an gibi bir şey. Evet. Her yaptığımız işte, belki de her kurduğumuz cümlede zaten Evet. bunu ben böyle ifade etmeyeyim de aslında şöyle ifade edersem daha daha güvenli olur ya da daha iyi anlatabilirim ya da işte bilmem her kurduğumuz cümlede bile bu söylediklerim geçer. Yani çok garip bir şey bununla yaşamaya alışmak tabii ki. Yani bunun kendi içindeki öfkesini falan muhafaza ediyorum kesinlikle. Yani inanılmaz sinirimi bozuyor ve çok komik bir şey yani küçücük bir özgürlük alanına sıkıştırılmış olmak. Evet. Ve ondan da emin değilim. Öyle bir özgürlük alanı bile kaldı mı? Evet. Çünkü böyle bayağı her şey çok siyah beyazlaştığı için yani hiçbir suçunuzun bile olmasına gerek olmayan bir düzleme kadar geldi iş. O yüzden de artık yani ne üzerinden ne konuşuyorum bilmiyorum bile. Ama evet yani kaçak yollar bulunuyor. Herkes birbirinin ne demek istediğini de anlıyor. Evet, O da çok galiba doğru. büyük bir kucaklayıcılık. İnsanlar galiba o cümleleri birinin kurmasını bir şekliyle söylemesini ve o söylediği şeyi duymayı da bir ihtiyaç olarak yaşıyor artık. O yüzden evet. Evet. Bunu kendime neden yapıyorum cümlesi de bence biraz dediğin gibi herkesin kendine sorduğu bir cümle. Bazen kendinizi bir şeyin içine atıyorsunuz. Pardon bir dakika şimdi ben bunu niye yapıyorum? Bunu Evet. kendime niye yapıyorum? O noktada da bence tercüman oluyorsun herkesin derdini. Yani Bir de umarım. sürekli not alıyor musun? Mesela kendi hayatından, başkalarının hayatından bir de sen çok arkadaşlarıyla iç içe olan, sohbet eden, onların hayatlarında da var olan, çok da yardımcı olan birisin. Dolayısıyla da pek çok hayattan besleniyorsundur diye de düşünüyorum bir taraftan. Yani tüm bu şov ortaya çıkarken. Evet tabii çok temasta. Ya o canlılık hissini çok besleyen bir şey bence. Böyle hani insanın sürekli bir de şimdi bütün arkadaşlarımın neredeyse çocukları olduğu için böyle canlılık hiç unutamayacağım bir şey artık. Yani dolayısıyla durağanlık, yıkıcılık, ölüm, onların yarattığı kaygılar bunlar böyle çok seyrelip hayatımda. Bütün bu yıkıcılığın ortasında bu arada. Dünyanın çok daha faşist, çok daha korkunç, çok daha vahşi bir yere gittiği bir yerde sürekli olarak yaşayan bir şeylere odaklanmak, işte bir çiçeğin bir yerde yeşerdiğini böyle görmüyor gibi yapamazsın ya, böyle burnunun ucunda bir şey yeşerirken. O yüzden o canlılıktan beslendiğimi söyleyebilirim kendi içimde. Ama böyle hani günlük hayattan anekdotlar ayıklamak gibi bir becerim pek olduğunu sanmıyorum. Yani şey gibi bir şeylerin kokusunu alıyorum ama bence o konularda biraz tembel biriyim ben. Böyle bunu yazayım bir kenarda bulunsun ya bir şeyde kullanırım refleksi hiç yok. Çoğu yazarda refleksi vardır gerçekten. Hani bazı kelimeleri bile tutan insanlar oluyor. Ben bu kelimeyi işte bazen müzisyen arkadaşlarımda da görüyorum. Bu kelime kesinlikle bir şarkı sözünde bir yerde geçmeli falan böyle özel kelime ayıklıyorlar ya da işte özel anlar, bazı hikayeler falan. O bende yok. Rüyalar var. Ne alakaysa burada. Hiçbir işime yaramıyor terapi dışında. Yani analizde olduğum için orada tabii ki işlevsel bir şekilde kullanıyorum onu. Yani uyandığımda hemen rüyalarımı eğer böyle bir şeyin içinden kalktıysam ve uyku sersemi üşenmemem gerekiyor. Ona genelde insanlar geri uykuya dönmek için söylemiyor. Rüyaları anlatmıyorlar uyku arasında. Ama ben kalkıp ses kaydı yapıp geri uyuyorum. Çok iyi. O böyle hani en azından sesli not oluyor ya da sabaha karşı artık uyanıyorsam da yazıyorum hemen hızlı hızlı. Bir tek aldığım not o. Rüyalar. Ve inanılmaz işime yaradı. Wow. Hayatımı değiştirdi diyebilirim neredeyse. Gerçekten. Evet, bayağı evet. Çünkü yani bilinç dışı, yani biz hiç bilinç dışı üzerine normal hayatta çalışmadığımız için gündüz düşleri ve rüyaların inanılmaz işlevsel şeyleri var, karşılıkları. Yani hiç farkında olmadan yaptığımı düşündüğüm ya da kötü niyetle yapmadığım ama yani gerçekten de yaptığım bazı şeyleri neden yaptığımı üzerine düşünmemi sağlıyor. Ve yani keşke herkes böyle bir refleks sahibi olsa, inanılmaz işe yarıyor. Wow. Çoğu Çok insan iyiymiş. çünkü yapmıyor aslında. Hani neden mesela atıyorum bu kahve fincanını niye hafif yamuk
koyma eğilimindesin devamlı. Yani niye bunu düşüneyim ki kahve evet, fincanını yarım koyuyorum işte ya ne bileyim falan. Aslında biliyorsun onu neden koydun. Yani çok salak bir örnek verdim de. Evet, ama yok Bir anladım. sürü şey- Mesela yanlışlıkla yapılan şeyler, uyuyakalmak, mesela alarmı duymamak. Bir sürü şeyleri bilinç dışı aslında belli sabotajlar için yaptığımızı, aslında Kesinlikle. ya uzun vadede istemediğimiz bir şeyi sabote etmek için ya da başka şeyler için yaptığımızı falan insan hep ayırt ediyor. Evet. Ben de hayatımın galiba böyle bir noktasındayım. Kendimi çok izlemeye başladım. Ya ben şimdi bunu niye böyle yaptım? Aslında ben bunu böyle yapmak istemiyordum ama bunu böyle yaptım. Demek ki hani aslında ben bunu şundan ötürü yaptım. Ya da dediğin gibi sabote ediyor aslında bilinçaltım Evet, beni. tabii. Ben onun farkında değilim. Aslında yani tüm bu yaşadığımız her şey belki de kendimize biraz da dönmemizi de sağlıyor. Her ne kadar işte bu dijitalin esiri olsak da ama bir noktada olmadığımız taraflar da var. Evet, kesinlikle öyle. Error Bence de. veriyor yani bence bilinç ve vücut. Bence de öyle. Ben olabildiği kadar zaten analog bir tarafta kalan biraz böyle yani biraz sonra boomer olacak falan bir tipim. Yani teknolojiyle kesinlikle iletişim var, sosyal medyayla iletişim var falan ama çok böyle onun analog karşılığı da var bende. Daha böyle gündelik hayatın içinde daha doğal bir yerde kalabilen. Bu düşünceler ve bütün o satır aralarına bakma işini de normal doğal hayattan koparmadan kendimi yapmaya çalışıyorum. Hani bir şeyi çok analiz edince bu sefer onu yapmamaya başlarım korkusu Evet. da var. Yine tüm bilinçsizliğimle her şey yapıp sonra şöyle ne böyle bir şey mi yaptım? Evet çok saçma. Tüm bunlarda felsefe eğitiminin katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun? Ben de çok düşünmek isterdim ama yani maalesef yok diyebilirim. Yani ilk yılım belki var. Yani okulun ilk yılının. Sonra dekanımız değişmişti ve bütün sevdiğimiz hocalar okuldan jet Hangi hızıyla okuldaydınız? İstanbul Üniversitesi. İstanbul. Ve çok da güzel bir dönemin son yılına denk geldim ben. İlk yıldan sonra o yüzden bütün ilgim dağıldı. Bir günde bir etik dersine girip böyle etik dersine giren adamın ki ona hoca diyemiyorum yani. O adamın söylediği şeyleri falan böyle dinleyip ne ya böyle bir şey mi oldu? Bütün müfredatı değiştirdiler çünkü ve kendi kafalarına göre. O yüzden de bütün felsefe eğitimi böyle boşa çıktı. Benim bütün beklediğim işte filozoflara falan müfredattan atılmış 4. yılda göreceğimiz isimler falan. Onu öğrenince 3. yılda saldım okulu. Yani ne yapayım dedim. Ben de üniversite mezunu olmayı vereyim. Böyle bir mezuniyet yaşayacağıma. Zaten okula da şey için gidiyordum. Felsefe eğlenceli olur yani felsefe okumak diye. Olmadı. Ama neticede başka kapılar açmış hayatına. Tabii, İlk yani- yıl bile, bir yıl bile. Evet, merak ettiğim herkese okudum sonra kendi sosyal hayatımda. Evet, okulda olmadı. Zaten çok ezberci ve çok böyle öğretmen olma üzerine gelen bir jenerasyonla da birlikte okudum. Tek formasyon almayan insandım. Koca amfide falan formasyon yani ben öğretmen olmam herhalde falan diye düşünüyordum. Yani tabii ki hiç herkes her şeyi yapabilir de yani tek bir odakla oraya gitmemiştim ben. O yüzden de biraz zaten dışlandım açıkçası okulda. Bence onun bile bir şeylere katkısı olmuş. Yani Evet, seni buraya eminim getiren olmuştur. süreçte bunların hepsinin her şeyin bir sebebi ve sonucu var muhakkak. Evet. Buradan da şeye gelmek istiyorum. Neticede sen orada hani felsefeye isteyerek girdin. İlk yıldan sonra umduğunu bulamadın. Her şey değişti. Ve ondan sonra ama sana dayatılana hayır diyebilmişsin ve o sistemden çıkabilmişsin. Zorunda Evet. değilsin ve bunu da görmüşsün. Bir Şeyde yerinden. de şovda da kişisel sınırlar, hayır diyememek, tatminsizlik gibi pek çok konu var aslında işlediğin. Son zamanlarda ya bu her zaman insanoğlunun önemli problemlerinden biri bence. Hani ben 25 yıl önce gazeteciliğe başladığımda da hafta sonu eklerinde en çok yazılan çizilen konulardan biriydi. Bugün de aynı. Hayır diyememe meselesi. Aslında hani bu kadar çok çatışmanın, aslında bu kadar çok birbirine hayır dediğini düşündüğümüz dünyada kimsenin birbirine hayır diyemediğini de ve bundan yakındığını da görüyoruz. Bu da enteresan bir şey. Evet. Sen bana nereden bakıyorsun ve nasıl ele alıyorsun? Belki Yani çıtlatırsın. ben onu galiba 20'li yaşlar hastalığı biraz öncelikle. Çünkü 20'li yaşlar Her bir kaos jenerasyonun dönemi olduğu var, için evet. evet. Yani çok karmaşıktı 20'li yaşlarda. Böyle ne istiyorum ben, ne yapacağım, ne oluyor şimdi, ne bu mu benim hayatım? Yani korkunç bir 10 yıl. Ve orada insan bir de galiba bizim jenerasyonumuzda da şey durumu vardı. Yani ben 30'larımın ikinci yarısındayım ve benim anne baba jenerasyonunda şey refleksi vardı yani oğlum ama işte hani yani bir ne olduğu belli olsun hani onun üzerinden frapan seçimler yap. Yani hani her şey biraz garantici bir tavırla olduğu için yani şimdi önüme böyle bir gelmiş buna hayır demeyeyim.
Hani o fırsatı kendine yaratma, kendin o fırsatın peşinden gitme ve bunun için bazı riskleri göze alma gibi bir refleks bizde daha böyle temkinli adımlarla yapılabildi diye düşünüyorum. 20'li yaşlarda da çok böyle o hayır diyemem hastalığı zaten psikolojik olarak da hani ben de had safhada sanki hayır dersem ölecekmiş gibi karşımdaki. Ya da çok kibirli bir şey yapıyormuşum gibi oluyordu. Çok şımarık görünüyor. Çok şımarık yani ve bu en basit sosyal andan en böyle hani işle ilgili çok genel bir karar vermeye kadar böyleydi. Yani bir arkadaşım beni kahve içmeye çağırıyor ama aslında bir şey yazıyorum. Çok da mutluyum o sırada evde çalışırken ve çok zor konsantre olmuşum. Şimdi çok ayıp olur ya yani gideyim deyip gidiyordum mesela. Yani inanılmaz bir şey. Ve sonra aslında oraya gitmenin o arkadaşıma esas ayıp olduğunu. Yani çünkü istemeden yapıyorsun onu doğru. ve onu kandırıyorsun. Ya tabii ki sosyal sınırlar, sosyal ilişkiler üzerine çok çalıştım uzun yıllar kendimle. Hala da çalışıyorum. O yüzden hayır diyebilmeyi öğrendim bir süre önce bence. Her anlamda hayır diyebilmeyi. Onun verdiği lüksü, kimsenin ölmediğini, işte benim dışımda da bazı kararlar alınabildiğini, insanların ben onlara hayır dediğimde beni daha az sevmeye başlamadığını falan gördüm. O yüzden de onu böyle geçmişe dayalı bir şey üzerinden anlatıyorum şu anda da aslında. Hayır diyemeyerek kendimi bulduğum bir yer üzerinden anlatıyorum. Ama evet yani ciddi bir hastalık ama mesela bizden sonraki jenerasyonlarda bunu tam tersi bir şey görüyorum yoğunlukla yaşandığını. Hayır diyebilme üzerine onların da hayatları daha çok kurulu gibi. Yani ben onu hayatta yapmam falan ve böyle şey düşünüyorum. Ben 10 yıl falan yapmıştım. Hani bu şey işini yani bu saçma işi. Hani sizin böyle burnunuzun ucuyla kıvırdığınız ve bu arada çok sağlıklı da geliyor bana. O jenerasyonun refleksi yani. Ne güzel böyle kendini biliyorlar yani kendilerine. Tanıyorlar gibi görünüyor. Evet yani o Ne istemediklerini biliyorlar yani. ne istemediklerini biliyorlar, kolay hayır diyormuş gibi görünüyorlar. Evet. Ama onların da kendi içlerinde başka Tabii ki. şeyleri gelişiyor. Evet, Yani eminim. işte denge ya her şey. Her jenerasyon başka bir şeyle sınanıyor evet. tabii bir de. Bizde de şey durumu var. Ay inanamıyorum dede gibi konuştuğuma ama yani onlar da her şeyin sonuna geldiği bir yerden başlamış gibi geliyor. Yani o kadar kaotik ve korkunç bir döneme denk geldiler Evet, ki haklı evet. olarak yani kendilerine bazı şeyleri talep edip bazı şeyleri tamamen aforoz ederek yollarını bulmaya çalışıyorlar. Çünkü yani ekonomik açıdan korkunç bir döneme denk geldiler ve hiçbir şeyi kendilerine alamadıkları bir yere geldiler ve çok Dün haklılar o yüzden. konuşuyorduk bir arkadaşımla. İkimizin de 17-18 yaşlarında çocukları var ve hani onları okutmak için, yani sadece hani okul parasını kazanmak için Senin çalışıyoruz. 17-18 yaşında mı çocuğun? 17 yaşında oğlum var. 17 mi? Evet, 17. Aman Allah'ım. Tanıştırırım Neden? birazdan Nasıl hikayede. olur peki? Bir kere bir yerde karşılaştığımızda görmüştüm sanki oğlunu. Olabilir, O zaman sanki 17 evet. yaşında değil gibiydi ama ya. Daha küçükken mi karşılaştınız ama Evet, bayağı olabilir. 17 yaşında Allah yani. Allah, maşallah, Artık biz inanılmaz üniversite falan bir şey bu. konuşuyoruz yani. Ay inanamıyorum ya Aysun. Gerçekten Vay canına. yani öyle ve onlarda yani birebir görüyorsun hani bir de hani kendi elinle yetiştirdiğin birey nereden nereye geliyor, Evet. işte birey haline geliyor, çok net kendini ifade ediyor ve bazen ben şöyle oluyorum. Arkadaş ortamına giriyor benim arkadaşlarım işte onun arkadaşları falan. Çocuklar kendilerini o kadar net ifade ediyorlar ki ay diyorum şimdi acaba karşı taraftaki bunu saygısızlık ben hala aynı kodlarda old school bir insan. Acaba öyle algıladım. Oysa hani herkes o çocukların ne olduğunu farkında ama hala ben şeyin için şimdi öyle anlamamıştır herhalde saygısızlık olarak değil mi falan değil. Ama yine de dürtmüyorum o kadar yani. Çok büyük bir majör bir şey olmadığı sürece Evet. dürtmüyorum. Çünkü onların dünyası öyle ve öyle Evet. bir jenerasyonun içerisinde ve çok sinirliler dediğin sebeplerden Çok ötürü. sinirler ve çok haklılar Çok sinirlerinde. haklılar, sinirli Ve umarım bu olmakta. siniri daha da işlevsel bir hale İnşallah. getirirler. Çünkü getirdiler az önce filan. Çok iyiydi. Yani bakalım. Ve Evet. ilk defa yani dünya var olduğundan beri, en azından bildiğimiz tarih var olduğundan beri kendi anne babasından genel olarak daha az kazanacak bir nesil şu andaki. Yani ne yapsalar kendi anne babasının kazandığından daha az kazanacaklar. Çünkü dünyada Kesinlikle kaynaklar öyle. tükeniyor ve ekonomi tüm dünyada sapa sarmış durumda. Evet ama yüzden- yani ekonomik sorunların yanında bir de böyle adalet gaspı gibi şeylerle uğraşıyorlar. En büyük Korkunç şey de yani. o bence. Evet. Ve onların adalet duygusu çok yüksek bu arada. Bence de Bizden de öyle. yüksek bir adalet duyguları Her var zaman çünkü öyle öyle yetiştirdik. bence. Yani bence o her jenerasyonda 20'li yaşlarında o adalet duygusu ve Daha yükseliyor o işte delikanlı denilen şey o öyle bir şey Evet. herhalde.
özellikle kadınlarda görüyorum ve inanılmaz beni mutlu ediyor. Genç kadınlarda bunu görmek. 20'li yaşlarındaki kadınların tüm dünyayı kurtaracağını düşünüyorum. Her jenerasyonun 20'li yaşlarındaki kadınlarının. Evet. Özellikle yani onlarda. Çünkü tam anlamıyla o öfkeden ve hayal kırıklığından dünyayı yakacak hale geliyorlar ve tek güvencem onlar gibi bir şey. Dünya yerinden Dünyada. oynar. Aynen öyle. Kesinlikle öyle ve yaşanan tüm şeyler aslında kadınlar üzerindeki bu kadar baskının, kadınlar üzerine bu kadar politika ve siyaset üretmenin aslında sebebi bu. Hani o genç kadınların enerjisinden korkmak belki de. Evet. Ama ben Kesinlikle hemen buradan gösterine yine geliriz ama kulüplerini merak ediyorum. Şimdi sen çok güzel, çok iyi kitap okuyorsun. Hani o kitap kulübüdür işte Çok iyi bir kere kitap çok iyi okumak. film izliyorsun ve Aynen. yazıyorsun. Editörlük, gazetecilik tarafında bir taraftan devam ediyor. İşte dediğim gibi aslında sen böyle hani komplike ve hani 360 derece aslında güzel. bu işi yaptığın için de her taraf ayrı besleniyor ve her taraf farklı alanlarda da farklı üretimler yapıyorsun. Ve sürekli Ne üretiyorsun. güzel. Ay böyle görünmesine çok sevindim çünkü ben kendimi tembel falan buluyorum. O yüzden Ee, bunu söylüyorum. Sen kendini evet, bu çok noktada çok sevindim. eleştiriyorsan bence hiç tembel Ay çok değilsin. iyi, evet. Yani o şey olayı yine teknolojiyle, zamanla sürekli değişiyor o içeriği ürettiğin alan ya da üretim alanı ama ürettiğim şeyler aşağı yukarı birbirine yakın. Yani üretim gibi de tam görmüyorum. Paylaşım ve böyle o kocaman dünyadaki çemberin bir halkası gibi hissediyorum kendimi. Yani bir şeyler aldığım dünyaya bir şey veriyorum gibi. Yani ölmeden önce yaptıklarım gibi yani lanet olurken her şeye bir yandan içimde. Yani Allah kahretsin o böyle içimde kendimi hissettiğim işte vicdan aralığında aynı duyguları paylaştığım insanlara bir şeyim gibi. İade-i itibar gibi hissediyorum. O yüzden de aslında yani zevk verici, işte bu hayattan koparabildiğimiz, işte mutluluk verici, keyif verici şeyleri kendimin hisleri üzerinden sadece yani yapabiliyorum bunda. Aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince her formatta ve her alanda yani. O benim çocukluktan beri aslında bir refleksimdi. Çocukken de böyle sandalyelerin o ayakları arasına geçip oturup tabii küçük bir çocuğun sığabileceği ölçüde orayı bir televizyon ekranı gibi düşünüp böyle bülten ve kültür sanat programı yapıyordum evde. Ya da işte skeçler yapıyordum kendi kendime yani tabii ki televizyon başında unutulmuş bir çocuk olduğum için çocukken. Yani gördüğüm her Hangimiz şeyi takip değiliz? ediyordum aynen öyle. O zamanlar. O zamandan itibaren böyleydi. Okulda mesela yani yazmayı öğrendikten sonra hep böyle işte şeyler falan yazıyordum. Ortaokulda mesela bütün teneffüslerde, ortaokulda, lisede tahtaya o hafta sonu sinemada hangi filmler giriyor, televizyonda hangi filmleri izleyebilirler. Bayağı sen kültür sanat Falan editörü olarak da olmuşsun. çalışıyordum okul tahtasında. Evet. Öğretmenler geliyordu şöyle bir bakıyordu. Sınıftakiler de ara sıra bakıyordu ilgilenenler. Sonra siliyorlardı. İşte derse geçiyorlardı. Bana teşekkür ediyorlardı bazen. Ya da işte okul fanzini gibi hiç olmadı da tek bir kopyadan oluşan el yapımı sinema dergim falan vardı ortaokulda, lisede falan. Çok güzeldi yani. Çok mutluydum ben öyle. Onu dönüştürdüm yani böyle bir 20 yıl kadar artık oldu. 2006'da Bant dergisinde çalışmaya başladım. Düzenli olarak yazdığım için hani ve en ait hissettiğim yer kendimi Bant. Onun önce sinema yazarı yazmaya başladım. Sonra sinema editörü oldum. Hala daha işte Venedik'e, Cannes'a, oraya buraya film festivallerine gittiğimde oraya düzenli hani yeni filmlerden bahseden yazılar yazıyorum. Sonra işte videolar da hep dahil oldu 2010'ların başından itibaren. Videolu içerikler. Dolayısıyla bir kültür sanat anlatma şeyi oldu yani okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, okuma işi de aslında son birkaç yıldır iyice arttı. Çünkü şeyi fark ettim. Okumak için ciddi bir zamanım olduğunu ve bu zamanla daha önce ayırmamış olduğumu fark ettim yani. Tabii biraz dizi ve film izleme sürelerinden çaldım ama iyi ki de çaldım yani hepsi düzenli yani yılda 350 film izlemesem de oluyor. Bazıları çer çöp yani çünkü Evet. zaten çok Maalesef. üzerek söylüyorum ki. Artık öyle. Eskiden bunu söyleyemiyordum. Öyle ama. Ama artık özellikle çer çöp de üretiliyor. Yani özellikle çer çöp olarak tasarlanıp bir şey üretiliyor. Onun da alıcısı var. Onun alıcısı var zaten Hatta onun daha aslında. çok var. Zaten onun alıcısı olduğu iyice artık kabul görüyor. Yani diğerinin alıcısı yok ve o alana para ve emek harcanmanın ne kadar gereksiz olduğu bir dünyanın çığırından çıkmasının içinde bu da var zaten. Evet. Sanatsal üretime ayrılan kaynakların işte ancak daha kültür sanata daha para ayırabilen ülkelerin hakkı olduğu bir döneme denk geldik. Bir de tabii kültüre, sanata kimin ihtiyacı olur? Yani daha gelişmesi gereken, gelişen, gelişmekte olan, daha çok düşünen, daha doğru kararlar verme eğilimli halkların. Evet. Dolayısıyla onu elinden alırsa insanları zaten yani ve sürekli çer çöp yağarsa önünde zaten yani bir çöle doğru gidiyoruz gibi hissediyorum kendime. Sürreel bir dönemin en sürreel haliyiz ya da Evet.
Yani post-truth'u da geçip hani nasıl bir adlandırılacak bu dönem çok merak ediyorum. Ben Ne de çok denecek merak şu ediyorum. içinde bulunduğumuz Ben de çok merak ediyorum. duruma. Çünkü acayip bir kırılma noktasından geçiyor dünya. Ama bir taraftan da dediğin gibi çok güzel bir örnek verdin. Umut etmek için pek çok şey var. Doğaya bakmak yeterli. Evet gerçekten maalesef bazen. ki öyle. Yani bıraktıkları doğaya en azından bakabiliyoruz. Evet. Yani aradan şöyle bir şu binayı çeker misiniz önümden gibi. Evet. Ya da işte ağaçlarımız var hala çok şükür. Evet yanmayan son bir iki Yanmayan. ağacımız kaldı gerçekten Evet, doğru. maalesef o ayrı kalbimizde yara zaten. Korkunç ya korkunç yani. Artık yani sinir bozukluğuyla yüzümde bir gülümseme oluşuyor. Yani Tabii, tabii, artık. başıma darbe almışım falan gibi düşünebilir izleyenler. Bir de şey zannediyorlar ya, yani bunda belki dertleşebileceğim arkadaşlarımdan birisin sen. Ya biz ben kültür sanat gazeteciliği yapıyorum. Sen direkt hani bu gazeteciliğin ötesinde artık üretim de yapıyorsun bu dünyaya. Ve biz bunları yani zaman zaman iyileşmek için, zaman zaman birbirimizin yaralarını sarmak için, ifade etmek için, anlatmak için iyi şeyler de oluyor ya da kötü şeyleri de nasıl daha iyi, etkili anlatılabilir ya sanatın Evet. bir amacı da o, eğlenmek Tabii. değil sadece sanat. Yaptığımız şey tamamen eğlence de değil. Yani iyi tarafları var, eğlenceli tarafları var ama çok da aslında can alıcı ve acıtıcı tarafları Tabii. da var. Şimdi bu üretimleri yaparken işte o yangın oluyor, paylaşmayalım. Burada böyle bir olay oldu, o tutuklandı, bu adaletsizliğe uğradı, o kadın öldürüldü, bu çocuk, bunların hepsinden bizim canımız yanıyor. Ama bir taraftan da bizim işimiz bu. Üretmeye devam etmemiz gerekiyor ki kim ne yapıyorsa, işini en iyi şekilde yaparsa bir yere geleceğiz. Evet. Ve sanki biz bunlardan hiç etkilenmiyormuşuz gibi, canımız yanmıyormuş Evet, gibi de evet. zannediliyor ya. Aslında tüm bu kameranın önünde olan insanlar için. Aslında Tabii. çok acımasızca bir şey bu. Hayır, hepimizin canı yanıyor. Yani onu şey gibi görüyorum artık. Kimsenin sesini duymadığı bir yerde kaldık biz halk olarak yani. Evet. Çünkü artık siyasetçiler sesini duymuyor hiçbir şekilde. Evet, duymuyor. Duymuyor yani. Duymuyorlar. Dolayısıyla Zaten neden duysunlar yaşıyoruz gibi. zaten. Evet. Ve işçi insanları da duymuyor. Zenginler de duymuyor yani. Dolayısıyla sesini duyurabileceği tek insan grubu şöhret sahibi olan insanlar. Yani kültür sanat aralığına iş üreten. Ya mesela bayılarak dizisini izlediği biri işte ne bileyim filmlerine gidiyor, izliyor, oyunlarına gidiyor belki. Ama ilk canını yakabildiğinin de o olduğunu gördüğü için ondan alıyor bütün her şeyin hıncını. Yani çünkü ona erişebiliyor. İstesem bir saniye içinde onun kariyerini bükebilirim, dizimde ikiye kırabilirim diye düşünüyor. Çünkü duyuyor o sesini. Ve aslında yani bu şey gibi sokakta birine kızıp gelip evde işte bir şeyi tekmelemek, işte kendi anneni patlamak falan gibi yani aslında en yakınındaki, en onunla bağ kuran kişiyi öldürmeye çalışıyor. Evet. Yani çok böyle ilkel bir insani refleks ve çok iyi anlıyorum maalesef ki. Evet. Anlıyorum ve bitmesini diliyorum yani bunun. Çünkü çok korkunç bir zalimlik ve kültür sanat üretimi de bu şeyin karşısında değil yanında zaten. Yani kim zaten kültür sanat, yani kim bir şarkı söyleyerek kötü bir şeye neden olabilir yani nasıl olabilir bu? O yüzden de yani hani şey bir şeyin faşizan bir şey için üretilmiş olması başka bir şey. Ama iyilik, güzellik ve yani kültür sanat alanında bir şeyin birilerinin iyileşmesi için yapılması bambaşka bir şey. Orada evet ciddi bir, ya o da anlaşılacak herhalde bir 20-30 yıl sonra diye umuyorum. Evet yani 20-30 yıl sonra daha anlaşılacak. Belki de bilmiyorum daha kötü bir dünyaya doğru bilmiyorum, gidip hiç anlayamayabilir miyiz acaba? Ama tam da o yüzden de bizim yaptığımız işe şöyle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kültür sanat okuması yapmanın şöyle bir faydalı tarafı var. Yani bir kitapta yazarın satır aralarına birinin görüp ona işaret etmesi ya da işte mesela biz kitap kulübünde sürekli şey yapıyoruz işte yani kitap kulübümüz bizim bir online bir kulüp zaten. Ben bir canlı yayın açıyorum ve vır vır konuşuyorum ve yorumlarla o bir karşılıklı iletişime dönüyor bir noktada. Aslında yazarın satır arasında bahsettiği bir şeyi biri yakalıyor ve oradan bir şey getiriyor. Ya da ben bir şey söylüyorum hani burada aslında şöyle bir karakterden bahsediyor. Bu karakterin neden bu özelliğini göstermemiş de bunu sezdirmiş. Çünkü aslında bu bilmem yani karakter de bunu gizlemeye çalışıyor bizden gibi. Ya da filmlerde de yani yönetmen neye işaret ediyor? Neden kamera burada duruyor, şurada değil de gibi. Bunları okumanın yani o sanatçıların o işleri neden öyle yaptığını, onun neden öyle tercih ettiğini okumanın da insanlara böyle sağaltıcı ve faydacı bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Evet, Bu da ancak böyle anlaşılır gibi. Ondan sonra evet kesinlikle öyle. Zaten hani
sanatın, kültürün hani var olma sebebi eleştirel düşünce ama eleştirel düşüncenin içinde sadece saldırmak değil, tepki yok. vermek değil, aslında anlamak da var bir Tabii. taraftan. Bir de eğlenceden uzak bir şey de değil bu. Değil. İnsanlar art house filmleri ya da işte ne bileyim böyle bazı kalın romanları falan şey sanıyor. Ay Allah'ım üf, yani şimdi öleceğim falan, hani bunu yapacağım. Bir de tabii kültür sanat üretimini desteklemenin de çok değersizleştirildiği bir dönem. Yani insanlar böyle hani kitap okumamayı dalga geçmek, yani ha yok bir de kitap okuyayım istiyorsan falan gibi bir seviyeye Evet, geldiğimiz için. Bu arada yani bu çok komik de bir yandan, ama bir yandan da hani öyle bir aşağılamanın da parçası olduğu için insanlar oradaki eğlenceyi ancak karşılaşınca fark ediyor. ediyorlar. Ya ben hiç bundan bu kadar zevk alacağımı düşünmezdim falan diyebiliyor birileri. Oysa Yani. bir denese çok keyifli. Evet. Bambaşka Aynen dünyalara öyle. yolculuğa çıkıyorsun. Hatta bazen bir kitap okumak film izlemekten çok daha görsel zenginlik verebiliyor. Kesinlikle öyle. Bence de dünyanın öyle. içinde. Bu soruyu sormadan kapatmak istemiyorum. Yani en azından pek çok insanın, hepimizin karşılığı ne bilmiyorum tabii de, pek çok insanın bana da sana da bunu söylediklerini ben de çok karşılaşıyorum. Kitap okumaya zaman bulamıyorum ya da odaklanamıyorum ya da hiç kitap okuyamıyorum. Yani hiç duymazsam haftada 5-10 arkadaşımdan bunu duyuyorum. Farklı farklı insanlardan geliyor bu tepki. Evet, özellikle elimizin altındaki telefonlar vesaire bizi biraz okumaktan uzaklaştırdı ya da konsantrasyonumuz düştü. Evet. Sadece okumak değil aslında, bu konsantrasyonla da ilgili bir mesele. Sen bunun bize treni ver. Nasıl başarıyorsun? Yani günde, yani ben bazen şey mi? 10 sayfa oku ya, 30 sayfa oku ya da Evet, 5 sayfa doğru. oku, bu da bir şeydir. Ya da yazmak çok güzel bir şey. Aslında hiç yoktan 3 cümle kursak her gün başka bir şeye dönüşecek falan diye. Ama senin formülün ne bu noktada? Yani bunun tabii ki bir tane cevabı yoktur kesin. Bir de herkesin hayatı birbirinden çok Tabii. farklı. Ben ne desem çok ayrıcalıklı bir yerden konuşuyorum gibi duyuluyor. Anlıyorum onu da. O yüzden hani zamanı yaratma gibi bir yola gidilebilir. Yani benim mesela 2 yıl civarı neredeyse mütemadiyen ofis işi yaptığım bir dönem olmuştu. Bütün metro ve hani trafik yolculuğumun tamamını kitaba ayırıyordum. Ofiste de kaçamak saatleri ayırıyordum ya da bir şey izlemeye gibi. Yol çok o anlamda değerli bir şey. Ama yani bir sürü insan bir sürü işte bir sürü saat çalıştıktan sonra kendine azıcık zamanı böyle camdan dışarı bakmak ya da telefonuna bakmak için kullanmak isteyebilir tabii ki. O yüzden insanların o anına da çökmek gibi geliyor, oraları önermek. Ama en azından uyumadan önce bir yarım saat, ve çünkü ne zaman uyuyacağımızı bilmiyoruz ya çoğunlukla. Yani yatağa giriyoruz ve bekliyoruz gibi oluyor bazen. Telefon gerçekten inanılmaz zihin yorucu bir şey olduğu için telefonu en azından yatakta gerçekten şarja koyup mesela kendinizden uzaklaştırmak. Evet. Bir alarm kurup sonra vedalaşmak ve sonra yarım saat uyumadan önce kitap okumak. Çünkü o gerçekten konsantre alanı. Günle işiniz bitiyor artık ve yeni bir günle işiniz başlıyor, en önemlisi. Aslında siz kitap okuyarak yeni bir güne hazırlanıyor gibi oluyorsunuz. Çünkü zihniniz bir şeyle uykuya dalıyorsunuz. Hem uyku kalitenizi etkiliyor, hem rüyalarınızı etkiliyor, hem uyandığınızda olduğunuz kişiyi etkiliyor. Hem de o yığıntı, okuma yığıntınız bir şey olarak, yani bir somut bir nesne olarak karşınızda duruyor o süreç tamamlandı. Bir dev bir kitap bitmiş oluyor mesela, ya da küçük, ince bir sürü kitap okumuş Onu oluyorsunuz. bitirmenin mutluluğu, hazzı Ya inanılmaz da, bir haz. Evet, üst tabii üste ki böyle öyle. dizince ne kadar Evet, mutlu oluyor evet. insan. Kesinlikle öyle. Yani o alanlar tabii ki en klişesinden o alanlar. Bir de sabah ayılırken de insan zihni okumaya ve yazmaya çok açık aslında. Evet, evet. Yani yazma için de hep sabah saatleri önerilir. Gerçekten o yarı bilinçle okumak, bir şey izlemek. Ama şey gibi bir şeyden bahsediyorum. Mesela normalde böyle ay ben bunu izleyemem falan dediğiniz bir şeyi sabah öyle bir vaktiniz varsa böyle onu full odak izleyebiliyorsunuz. Evet, doğru. Gerçekten öyle olur. Pırıl pırıl bir zihinle. Bir sürü film festivalinde, yani mesela Cannes'da, Venedik'te, Berlin'de, orada burada sabah 8.30'tur ilk seans. Evet. Çünkü gerçekten yani bazı insanlara inanılmaz saçma geliyor bu. Sabah 8.30'da niye sinemada Evet. yani film izleyeyim? Gerçekten zihnin en berrak olduğu saat ve hani uykunuzu da aldıysanız özellikle o filmi en iyi izleyebileceğiniz saat, yani full konsantre. Evet. Ben artık filmleri de evde izlememeye çalışıyorum. Bir filmi sinemada izleme olasılığım varsa mutlaka sinemada izliyorum. Çünkü evde yani öyle bir şey kalmadı. Evet, bir de çok fazla telefonla oynuyorsun, kapı çalıyor Evet. işte, ya da hem izliyorsun hem çalışıyorsun, yani öyle Evet. bir konsantre olacağın vakit de olmayabiliyor. Evet. Kesinlikle sinema çok iyi fikir. İnşallah hani o sinema salonları da gittikçe yok olmaz, çünkü en azından şu anda Evet. bulabiliyoruz. Ben en çok ondan korkuyorum. Bir gün o lüksümüz, o Elimizden hakkımız alacak. hatta Evet. elimizden alacak. Bütün iyi şeylerin hakkı elimizden alındığı gibi. İnanılmaz, tam dede sohbeti oldu. O gerçekten çok mutluyum, öyle. çok mutluyum. Sürekli her şeyden şikayet ettik. Harika bir video.
Ama yani bizim de kendimizi ifade etme Evet. hakkımız var. Senin senaryoların var. Neticede o taraflarda işler nasıl gidiyor? Ya inanılmaz yavaş gidiyor. Çok ben işte Hangilerini full yapacaksın konsantrasyona ihtiyaç duyduğum bir alan benim de. Ya olmuyor. Zihnim çok didik didik. Bu yazı güya tamamen bir tane roman üzerinde çalışıyordum. O romanı tamamlamakla geçirecektim. Daha henüz yani Ağustos ayına geldik ve yok yapmadım. Yani bitirmedim. Senaryolar için de aynı şey geçerli. Gerçekten birinin benim boğazıma basması gerekiyor. Bunları tamamlamam için. Çok acı ama böyle. O zaman bir dahaki röportaja kadar bitir de onları Bitir konuşalım. var. Evet. Yok çok istiyorum. Yok yapacağım kesin. Kesin yapacağım. Sana bir- 2026 deadline koyuyorum Evet, kendime. evet. 2026 bence de koymak lazım deadline. Evet, yani kesin. o disipline girmeden başka türlü olmuyor ama sen Kesin. istediğinde iyi disipline giriyorsun yani. Disipline Umarım. oluyorsun. Evet. O yüzden Umarım istiyorum çok. yaparsın bence. Evet çok Çok istiyorum. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Daha aslında konuşacak çok şey var ama Evet. hani başka programa Tabii. saklayalım bunları ama her şey çok iyi gidiyor senin tarafından Ay, ve teşekkür onu ederim. da söyleyeyim. Bugün sabah bir arkadaşımla konuşuyorum şey dedi. Bu sabah meselesini çok konuşuyor. Sabahları hani kalkınca sabahları izliyorum dedi mesela bir tane arkadaşım. Günüm iyi Ha, beni geçsin mi? diye. Aa ne Melikşah'ı. güzel. Bir arkadaşım da şey dedi. Ben dedi gün çok kötü geçiyor ya dedi. Böyle bir sürü şey yaşamışsın böyle kapatmak istiyorsun ya o günü senin dediğin gibi. Melikşah açıyorum onu izleyip Aa, ne uyuyorum. güzel ya. Yani dolayısıyla Ay, çok sabah iyi. da izleyen var, akşam da izleyen Çok var. sevindim. İyi güne başlamak için ya da günü iyi kapatmak için. Çok sevindim bunu duyduğuma. Ne kadar hoş. Benim de böyle bir sürü insanlarım var. Ya çok mutlu oluyorum. Ne hoş. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili Melikşah'la harika bir sohbet gerçekleştirdik. Biraz kusura bakmayın dertleşmiş gibi olduk ama eminim pek çoğunuzun derdine tercüman olduğumuzu da düşünüyorum ama çok güzel bir show var. Ben de bu akşam Sayfiye By The Stay'de izleyeceğim Bodrum'da. O yüzden ben heyecanlıyım ama Melikşah da heyecanlı çünkü buraya böyle özel aslında birazcık hazırlandığında Burada bir ilk gösteri kez oldu. olacak. Hatta burada herhangi bir şey ilk kez olacak bu Evet, akşam. Çok bence. heyecanlıyım. Ayrıca evet her yeni kitle yeni bir macera yani. Ama merak ediyorum ilk Bodrum Evet, tecrübem. ama neticede bu stand-up show'da daha devam ediyorsun ve seni pek çok yerde evet. izleyeceğiz. Bu sezonda evet tekrar devam edeceğim. Aynen. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.